Herkesin gözü kulağı ABD-İran savaşında. Gündemi sarsan savaş yavaş yavaş sona gelirken dünyanın farklı noktalarındaki binbir dinamiği de yerinden oynatmaya devam ediyor. Bu dinamiklerden bazıları ise Türkiye'yi yakından etkiliyor. Savaş bahanesiyle Türkiye sessiz sedasız çevrelenmeye başlandı. Özellikle Kıbrıs ve Yunanistan'da hareketlenmeler iyice arttı. Bugün Türkiye ekseninde yaşanan gelişmelere yakından bir bakış atacağız. Hazırsanız videoya geçiyorum. İyi seyirler dostlar. Bildiğiniz üzere Kıbrıs'ta uzun yıllardır çözülemeyen bir sorun var. Rum yönetimi ve Kuzey Kıbrıs Türkleri arasındaki sorun. Onlarca kez denenmesine rağmen bir türlü çözüme kavuşturulamadı. İngilizler adadan çekildiğinde Türkiye, Yunanistan ve İngiltere arasında Londra ve Zürih anlaşmaları imzalanmıştı. Böylelikle anlaşmayı imzalayan 3 ülke de adaya garantör olmuştu. Lakin özgürleşen Kıbrıs için işleri iyi gitmedi. Rum kesimi Türkleri önce yönetimden, sonra da zor kullanarak yaşadıkları yerlerden uzaklaştırdı. %30'luk Türk kesimi adanın yalnızca %3'lük bir bölgesine hapsedildi. Türkiye ise yaşanan gelişmeler ışığında 1974'te adaya müdahale ederek Kıbrıs Türklerinin uğradıkları zulme bir son verdi. İşte dostlar, o günden beridir adada çözülemeyen bir süreç başladı. Türkiye uzunca bir süre çözüm için konfederasyon fikrini savundu. Yani adanın yeniden birleşmesini, Kıbrıs Türklerinin bir federe devlet olarak devam etmesini istedi. Ancak tüm girişimler Rum kesiminin manasız istekleriyle beraber sonuçsuz kaldı. 1983'te KKTC resmen ilan edildiğinde ise Birleşmiş Milletler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımadı. Türkiye ise adada işgalci bir güç olarak gördü. Son olarak 2017 yılında Crans-Montana'da yapılan görüşmelerde Güney Kıbrıs Rum kesimi Türk askerinin adadan çekilmesini, garantörlüğün kaldırılmasını istedi. Çözüm denemeleri yine başarısız olunca Türkiye için konfederasyon düşüncesi tam anlamıyla öldü. Zaten artık Türkiye'nin bölgeye bakışı da çeşitli sebeplerden değişmeye başladı. Geçtiğimiz yıllarda Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye için jeopolitik önemi paha biçilemez bir seviyede arttı. Özellikle Doğu Akdeniz'deki potansiyel doğal gaz rezervleri, deniz yetki alanı meselesi ve çevrelenme tehlikesi Türkiye'nin bölgeye bakışını bütünüyle değiştirdi. Bu bağlamda Türkiye artık konfederasyon yerine egemen iki devlet anlayışını benimsemeye başladı. Hatta geçtiğimiz senelerde Türk Devletleri Teşkilatı'na KKTC'yi gözlemci ülke olarak kabul ettirmeyi başarmıştık. Ancak Rus-Ukrayna Savaşı'nın getirdiği etkiler neticesinde Orta Asya Türk devletleri ile yakınlaşan Avrupa Birliği buradaki ülkelere 12 milyar euroluk bir fon ayırdı. Böylece KKTC meselesini Orta Asya Türk devletleri için rafa kaldırttı. Velhasıl Kıbrıs meselesinin durumu bugün anlattığımız konumda çıkmaza girmiş durumda. Artık ana hatlarıyla meseleyi bildiğimize göre Türkiye'nin ABD-İran savaşındaki açmazına daha yakından bakabiliriz. Adadaki bu karmaşık durum kullanılarak Türkiye bir kuşatma altına alınmak isteniyor. Özellikle Doğu Akdeniz'de muazzam öneme sahip olan Kıbrıs adası Türk kıyılarına çok yakın. Fırsatçı Yunanistan, Avrupa Birliği'ndeki dostlarıyla beraber savaşı bahane ederek adaya uçak ve donanma konuşlandırdı. Aslında bu çevreleme ve sıkıştırma girişimi Türkiye karşıtı kolektif tutumun ilk denemesi değil. EastMed olarak bilinen bir plan dahilinde daha önce de Türkiye jeopolitiğin dışına itilmeye çalışılmıştı. İsrail'den Güney Kıbrıs'a, oradan da Yunanistan ve İtalya'ya gidecek bir doğalgaz boru hattı ile Türkiye yok sayılmak istenmişti. Lakin Türkiye'nin Libya ile yaptığı denizcilik alanındaki anlaşma bu planın ölü doğmasını sağladı. Boru hattının geçeceği deniz alanları artık Türkiye'nin kontrolünde olacağı için plan rafa kaldırıldı. Ancak fırsatçılık demek vazgeçmemek demektir. Bugünlerde Yunanistan ve Avrupa Birliği ABD-İran savaşının getirdiği sis perdesinden faydalanmaya çalışıyor. Ada üzerindeki emelleri olan tek ülke ise Yunanistan değil. Özellikle Fransa ve İngiltere bölgede etkin olmak istiyor. Tabii ki bu devletlerin bölge için en büyük çıkarı Doğu Akdeniz rezervlerine egemen olma isteği. Özellikle Fransa, Afrika'da Türkiye'ye karşı kaybettiği savaşın faturasını Akdeniz'de kesme derdinde. Bir yandan ise Avrupa'da boşalan liderlik koltuğuna oturmaya çalışıyorlar. Avrupa'yı ABD çatısından kurtarıp bağımsız bir güç haline getirme amacındalar. İngiltere'nin AB'den çıkması ve Almanya'da Merkel yönetiminin değişmesiyle oluşan güç boşluğunu sırtlama hedefindeler. Ancak Fransa'nın kurmaya çalıştığı bu masada Türkiye yer almıyor. Kıbrıs'ı ise NATO'nun bir ileri karakolu haline getirmeyi amaçlıyorlar. Yine de tüm bu çabanın doğrudan bir savaş senaryosu doğuracağını düşünmeyin. Türkiye NATO için oldukça önemli bir tampon bölge. O yüzden burada merkezi bir devletin varlığı Avrupa'nın işine gelecektir. Ancak onlar için bu devletin yeteri kadar güçlü olmaması gerekiyor. Nitekim Türkiye'nin varlığı bölgedeki bazı devletlerin gelecek çıkarları için sorun teşkil ediyor. Bu sebeple Türkiye sıkıştırılmalı, baskı ve kontrol altına alınmalıdır. Böylece gerek Yunanistan'ın ideolojik hedefleri, gerek Fransa'nın ekonomik ve jeopolitik hedefleri ve gerekse İsrail'in yeni Orta Doğu haritası çok daha kolay bir şekilde hayata geçebilir. Meseleyi Kıbrıs'tan ele aldık ancak yaşanan kuşatma tehlikesi bunun çok daha ötesinde. Kıbrıs'a getirdikleri donanma bir yana dursun, el birliğiyle Ege adalarını Yunanistan üzerinden silahlandırıyorlar.
Bu bağlamda Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında geçtiğimiz günlerde bir görüşme gerçekleşti. Bu görüşmenin akabinde ise savaş bahane edilerek Kerpe ve Semadirek adalarına Patriot yerleştirildi. Bu adaların normalde Lozan ve Paris Antlaşmaları gereği silahsızlandırılması gerekiyor. Ancak Yunanistan son yıllarda olduğu gibi yine anlaşma ihlallerine devam ediyor. NATO ise bu ihlallere karşı tamamen sessiz. Ancak İran'dan atıldığı iddia edilen füzeleri durdurmakla Türkiye üzerinde çok güzel propaganda yapmayı iyi biliyorlar. Bu videoda zaten üzerinde durmak istediğim nokta da burası. NATO gün geçtikçe Türkiye'ye karşı ikiyüzlülüğünü göstermeye devam ediyor. Velhasıl yaşanan gelişmelere Türkiye diplomatik bir dille tepki gösterdi dostlar. Ancak şimdilik aktif bir aksiyon almadı. Özellikle sondaj çalışmalarına yeniden başlanması veya bölgede askeri tatbikat gerçekleştirilmesi gerekli sertlikte bir yanıt olacaktır diye düşünüyorum. NATO oluşumunun ise uzun yıllar boyunca hayatta kalabileceğini sanmıyorum. Gerek içeriden, gerekse dışarıdan müdahaleler sonucu oluşacak güven krizi bu oluşumun sonuna zemin hazırlayacak gibi görünüyor. Velhasıl geniş tabloya baktığımızda Türkiye etrafındaki çemberi çok daha net görüyoruz. Batıda Yunanistan ve ABD işbirliğiyle yapılan Dede Ağaç Yığınağı, daha yakınımızda antlaşmalara rağmen tepeden tırnağa silahlandırılan Ege Adaları, güneybatımızda yine ABD'nin Girit Adası'na yaptığı büyük yığınak, güneyimizde savaş bahaneleriyle adım adım NATO'nun ileri karakoluna dönüştürülmeye çalışılan Kıbrıs ve güneydoğumuzda Suriye'nin kuzeyine PKK uzantısı SDG ile çekilen o terör koridoru. İşte tüm bu kuşatmanın son ayağı İran'ın parçalanması ve bölgede uydu bir Kürdistan devletinin kurulmasıyla tamamlanacak. Böylelikle Türkiye dört bir yandan tam manasıyla çevrelenmiş ve Anadolu'ya sıkıştırılmış bir hale gelecek. İşte bu noktadan sonrası Batı için çok kolay. Artık Türkiye'ye sadece diplomatik notalar veya ekonomik yaptırımlarla değil, doğrudan sınırlarına dayandırılan silahlı tehditlerle boyun eğdirilmeye çalışılacak. Temel amaç buyken Türkiye'nin zarar görmesini isteyen irili ufaklı pek çok bölgesel ve etnik unsur da bu amaca hizmet ediyor olacak. Kısacası dostlar, ABD ve İran arasındaki bu gerilim, bölgedeki kartların yeniden dağıtılması ve Türkiye'nin çembere alınması için kullanılan koca bir sis perdesine dönüştü. Yunanistan'ın silahlanmasından Kıbrıs'taki hamlelere ve güneyimizdeki terör koridoruna kadar atılan her adım bizi Anadolu'ya hapsetmeye amaçlıyor. Ancak Türkiye'nin bu jeopolitik kuşatmanın yaracak direnci ve masayı devirecek hamleleri hala cebinde. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın dostlar. Bir sonraki videoya dek kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.